Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda boşanma davası sebeplerinin üçüncüsü olan ve Türk Medeni Kanunu 163'te belirtilen suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmeyi ele alacağım. Öncelikle madde 163'ün kanundaki metnini okumakta fayda görüyorum. Madde 163, eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Bu madde iki ayrı hususu düzenlemektedir. Birincisi, eşlerden birinin küçük düşürücü suç işlemesi, İkincisi ise haysiyetsiz bir hayat sürmesidir. Küçük düşürücü suç somut bir delile dayanmakta iken, haysiyetsiz hayat sürme ise soyuttur. Toplumun örf, adet, gelenek, zaman ve olaya göre değerlendirilir. Toplumdan topluma, kişiden kişiye, zamandan zamana değişiklik gösterir. Hakim bütün bu hususları göz önünde bulundurarak boşanmaya karar verir. Yargıtay içtihatları genelde fuhuş, kumar oynama, alkoliklik, uyuşturucu bağımlılığı, homoseksüellik, lezbiyenliği haysiyetsiz yaşam sürme sebebi olarak kabul etmektedir. Bu belirtilen sebeplerin süreklilik göstermesi gerekmektedir. Süreklilik yok ise bu sebeple haysiyetsiz yaşam sürmeye dayanarak boşanma kararı verilemez. Bir kere alkol kullanmak yahut bir kez kumar oynamak yeterli değildir. Bunların ortak yaşamı çekilmez duruma getirecek düzeyde olması gerekir. Küçük düşürücü suç dediğimizde aklımıza ne gelmelidir? Türk Ceza Kanunu'nda bazı suçlar yüz kızartıcı suç olarak belirtilmiştir. Bunlar sırasıyla zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas suçlarıdır. Bu yüz kızartıcı suçlar dışında her dava koşullarına göre aile hakimi tarafından diğer suçlarda bu kapsamda değerlendirilebilir. Davalı eşin küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunması da yüz kızartıcı suçlara örnek gösterilebilir. Bu husus gözden kaçırılmamalıdır. Bu suçların evlilik birliği içinde işlenmiş olması gerekmektedir. Evlilik öncesi işlenen bu suçlardan dolayı boşanma davası açılamaz. Evlilik birliği içinde suç işlenmiş ve ceza davası açılmış fakat dava sonuçlanmamış ise aile mahkemesi hakimi ceza davası sonuçlanana kadar bu hususu bekletici mesele yapabilir. Ceza davasının sonuçlanmasını ve hükmün kesinleşmesini bekleyebilir. Bu maddeye dayanılarak açılan davalarda herhangi bir dava açma süresi yoktur. Bu hususlar ne zaman ki evlilik birliğini çekilmez duruma getirirse o zaman dava açılabilir. Fakat uzun süre bu vakaları bilip zorunluluk ve baskı olmadığı halde eşe karşı dava açılmamış ise hakim takdir yetkisini kullanarak davayı reddedebilir. Programımı burada bitiriyorum. Mutlu evliliklerinizin olması dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.